Tofa, Karagaz, Türkleri. Tofa ya da eski adlarıyla Karagaz Türkleri, bugün Güney Sibirya'nın uçsuz bucaksız taygaları arasında yaşam mücadelesi veren, küçük fakat köklü bir Türk topluluğudur. Rusya Federasyonu sınırları içinde kalan Irkutsk Oblastı'nın, özellikle Nijneudinsk bölgesine bağlı köylerde varlıklarını sürdüren Tofalar, yakın tarihe kadar geniş Türk dünyası tarafından pek bilinmiyordu. 1930 yılına dek kaynaklarda, Karagaslar ya da Karagaz Tatarları olarak geçen bu halk, Sovyetlerin etnik sınıflandırma politikaları doğrultusunda, resmi olarak Tofa adıyla anılmaya başlanmıştır. Ancak ne isimleri ne de sayıları, taşıdıkları kültürel mirasın derinliğini yansıtır. 2010 nüfus sayımlarına göre, Tofa Türklerinin toplam nüfusu sadece 762 kişidir. Bu sayı bir halk için, yok oluşa işaret edecek kadar endişe vericidir. Bu nedenle Tofa Türkçesi, UNESCO'nun tehlike altındaki diller listesine, yani Kırmızı Kitap kapsamına alınmış ve kaybolma tehlikesi yüksek diller arasında gösterilmiştir. Fakat Tofa Türkçesini özel kılan, yalnızca yok olma tehlikesi değildir. Türk lehçelerinin sınıflandırılmasında, Uygur-Oğuz grubuna dahil edilen bu dil, bünyesinde barındırdığı eskicil özellikler sayesinde, Türk dil tarihinin kadim izlerini günümüze taşır. Aynı zamanda, Moğolca ile paylaştığı bazı yapısal paralellikler, dilin hem coğrafi hem kültürel temas bölgelerini anlamamız açısından, araştırmacılara benzersiz bir alan sunar. Bu sebeple Tofa Türkçesi, karşılaştırmalı Türkoloji için, adeta doğal bir laboratuvar niteliği taşımaktadır. Bugün sayıları çok azalmış olsa da, Tofalar dilleri, gelenekleri, inançları ve yüzyıllardır taşıdıkları yaşam biçimiyle, Türk tarihinin en eski damarlarından birini temsil eder. Onların hikayesi yalnızca bir halkın hikayesi değil, Türk kültürünün Sibirya'daki derin köklerinin de canlı bir yansımasıdır. Tofa Türkleri bugün ağırlıklı olarak, Güney Sibirya'nın sert iklimi ve sarp coğrafyasıyla bilinen, Doğu Sayan Dağları çevresinde yaşamaktadır. Bu bölge, 45 ve 53 kuzey enlemleri ve 98 doğu boylama arasında, Rusya Federasyonu'nun Irkutsk Oblastı'na bağlı, Nijneudinsk yönetim birimi içerisinde yer alır. Tofaların ana yerleşim noktaları ise, Alıkcer, Nerha ve Yukarı Gutara köyleridir. Bu köyler, yüzyıllardır Tofa kültürünün nefes aldığı, geleneklerin aktarıldığı, küçük fakat anlamlı yaşam adacıkları gibidir. Ancak Tofa varlığı, bu köylerle sınırlı değildir. Yapılan saha araştırmaları ve etnografik çalışmalar, Tofaların Shumski ve Voznesenski gibi çevre köylere de dağınık halde yayıldığını ortaya koyar. Bu durum, Sovyet döneminin yerleşim politikaları, ekonomik şartlar ve avcılık göçebe yaşamın izlerini taşıyan doğal hareketlilikle bağlantılıdır. Tofaların yaşadığı coğrafya, hem zorlu hem de etkileyicidir. Bölgenin etrafını saran Doğu Sayan Dağları, adeta Tofa halkının doğal bir kalesi gibi yükselir. Sayan silsilesinin keskin zirveleri, yüzyıllar boyunca bu topluluğu dış etkilerden korumuş ve onların kültürel kimliklerini muhafaza etmelerinde önemli rol oynamıştır. Dağların en dikkat çekici noktaları arasında, Podnebesny ve Triangulator zirveleri bulunur. Yükseltileri neredeyse 3000 metreyi bulan bu dağlar, Tofa Türklerinin yaşamını şekillendiren iklimi, hayvancılığı, avcılığı ve hatta ruhani inanışlarını derinden etkilemiştir. Bugün Tofalar için bu coğrafya, yalnızca bir yaşam alanı değil, atalarının izlerini taşıyan, efsanelerle örülü, kültürel hafızanın saklandığı kutsal bir mekandır. Tofa Türkleri ile ilgili ilk ciddi bilgiler, bilim dünyasında 18. yüzyılın sonlarına kadar uzanır. O dönemde, Sibirya hala keşfedilmeyi bekleyen, genişliğiyle hayranlık uyandıran ama bilgi açısından büyük ölçüde karanlık bir bölgeydi. İşte bu keşif dalgasının önde gelen isimlerinden biri, ünlü doğa bilimci Peter Simon Pallas oldu. Pallas, 1788 yılında kaleme aldığı Puteshestvi po različnim mestam Rossiyskogo Gosudarstva adlı eserinde, Tofa Türklerini ilk defa bilimsel literatüre kazandırdı. O günkü kaynaklarda, bu halkı Karagaz Tatarları adıyla tanıttı ve onların varlığını dünya ilim çevrelerine duyurdu. Pallas'ın çalışması, Tofalara dair atılan ilk adım olsa da, araştırmalar burada durmadı. 19. ve 20. yüzyıl boyunca, pek çok önemli bilim insanı bölgeye giderek, Tofa dili, kültürü ve yaşamı üzerine değerli bilgiler topladı. Kastren, Radlov, Katanov, Petri ve Drenkova,
Sibirya Türk halklarını inceleyen öncü isimler arasında yer aldı. Bu araştırmacılar, Tofa toplumunun yapısını, avcılık temelli ekonomisini, geleneksel inanç sistemini ve özellikle de dilinin yapısını kayda geçirerek gelecek kuşaklara taşıdı. Ancak bu isimler arasında özellikle biri vardır ki, Tofa Türkçesine olan katkılarıyla ayrı bir konumda durur: Rassadin. Rassadin, Tofa Türkçesini yalnızca derlemekle kalmamış, modern dil biliminin yöntemlerini kullanarak dili sistematik biçimde analiz etmiştir. Onun çalışmaları, bugün Tofa Türkçesini anlamak isteyen herkes için temel kaynak niteliğindedir. Günümüzde de ilgi sürmektedir. Hem Türkiye'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde genç Türkologlar ve antropologlar, Tofa Türkleri üzerine saha araştırmaları yaparak hem kültürel mirası kayda almakta, hem de dilin yaşatılması için çeşitli projeler yürütmektedir. Bu çalışmalar, sayıları giderek azalan bu kadim topluluğun, kimliğinin tamamen kaybolmaması adına son derece büyük önem taşımaktadır. Tofa Türkleri 20. yüzyılın başlarına kadar, kaynaklarda Karagaslar adıyla anılan bir topluluktu. Bu etnonim, Sibirya'nın yerli halklarını tanımlamak için kullanılan genel bir bölgesel adlandırmaydı ve Tofaların kendi kimliklerini tam anlamıyla yansıtmıyordu. 1930'lu yıllarda, Sovyetler Birliği'nin yürüttüğü kapsamlı etnik sınıflandırma çalışmaları sırasında, bu topluluğa resmi olarak Tofa veya Tofalar adı verildi. Böylece halkın kendi iç adı, dış dünyaya da aktarılmış oldu. Tofaların kendi adlandırmaları ise, daha eski bir geleneğe dayanır. Tofa, Tufa ve Tıfa gibi. Bu biçimler halkın kendi dilinde, kendilerini tanımlayışını gösterir. Araştırmacılar Tofa etnoniminin kökenini, milattan sonra 4. ve 6. yüzyıllar arasında, Kuzeybatı Çin'de hüküm süren Tabgaç Devleti'ne kadar götürmektedir. Bu benzerlik, Sibirya'da yaşayan çeşitli Türk topluluklarının, eski çağlarda Orta Asya'nın farklı bölgeleriyle olan, kültürel ve siyasi bağlantılarına işaret eden, dikkat çekici bir iz niteliğindedir. Ekim devriminden önce, Tofalar 5 temel boydan oluşan bir topluluk yapısına sahipti. Bunlar Kaş, Sarıkaş, Çoğdu, Karaçoğdu ve Çeptey. Bu boylar geleneksel Türk topluluklarında görülen, oba ve soy düzenine benzer bir şekilde, kendi iç yapılarıyla varlıklarını sürdürüyor. Yılın büyük bölümünü konar göçer bir yaşam tarzıyla geçiriyorlardı. Sibirya'nın sert iklimi, avcılık faaliyetleri, geyik sürücülüğü ve dağlık arazi koşulları, bu göçebe düzeni hem zorunlu kılıyor, hem de topluluk için bir yaşam kültürüne dönüştürüyordu. Ancak 1927 yılı, bu yaşam tarzının dönüm noktası oldu. Sovyet yönetimi, bölgedeki tüm göçebe halklarda olduğu gibi, Tofaları da zorunlu olarak yerleşik hayata geçirdi. Bu süreç topluluğun ekonomik yapısını ve kültürel alışkanlıklarını derinden etkiledi. Yerleştirildikleri coğrafya, daha sonra resmi olarak Tofalarıya adıyla anılmaya başlandı. Böylece bölgeye Tofa kimliği, coğrafi olarak da damgasını vurdu. Günümüzde ise Tofaların nüfusu, dramatik biçimde azalmış durumdadır. 2010 yılı resmi verilerine göre, Rusya Federasyonu'ndaki toplam Tofa nüfusu, sadece 762 kişidir. Bu kişilerin 664'ü köylerde, geri kalan 98'i ise şehirlerde yaşamaktadır. Bu sayı, Tofaları dünyanın en az nüfusa sahip, Türk halklarından biri haline getirmekte ve onların kültürel mirasını koruma çabalarını daha da kritik kılmaktadır. Tofa Türklerinin geleneksel geçim kaynakları, binlerce yıldır süregelen doğayla iç içe yaşam biçimlerinin temel taşlarını oluşturur. Bu halkın ekonomik hayatının merkezinde, avcılık ve geyik besleyiciliği yer alır. Soğuk ve zorlu Sibirya ikliminde, hayatta kalmanın en etkili yollarından biri olan avcılık, Tofalar için sadece bir geçim aracı değil, aynı zamanda kültürel kimliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Başlıca avlanan hayvanlar arasında, balık, samur, kızıl geyik, dağ keçisi ve sincap gibi türler bulunur. Bu canlılar, sadece besin kaynağı değil, aynı zamanda giyim ve ticaret için önemli malzemeler sağlamıştır. Toplayıcılık da, Tofaların yerleşik düzene geçmeden önce, temel geçim şekillerinden biriydi. Ormanın sunduğu zengin bitki örtüsünden, özellikle dağ keki ve zambak gibi, aromatik ve şifalı bitkiler toplanırdı. Bu doğal kaynaklar, hem beslenmede hem de halkın geleneksel tıbbında, önemli yer tutuyordu. Sovyetler Birliği dönemine kadar süren, bu avcı toplayıcı hayat,
yerleşik hayata geçişle birlikte değişim yaşadı. Tofalar, büyükbaş hayvancılık ve sebze yetiştiriciliği gibi yeni uğraş alanları geliştirdi. Bu dönüşüm, onların ekonomik yaşamlarını çeşitlendirmiş ve yaşam tarzlarında köklü bir değişikliğe yol açmıştır. Tofaların kültürel ve ruhani dünyası ise, doğayla ve atalarının inançlarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Sözlü edebiyat ürünlerinde izini sürebildiğimiz, burkancılık ve şamanizm inanç sistemleri, Tofa halkının ruhani hayatını şekillendirmiştir. Burkancılık, doğa ruhlarına ve atalara tapınmayı içeren, eski bir inanç biçimi iken, şamanizm doğaüstü güçlerle iletişim kurma, hastalıkları iyileştirme ve toplumsal düzeni sağlama işlevi gören, şaman figürünün etrafında şekillenmiştir. Ancak Çarlık Rusyası döneminde başlayan ve Sovyetler Birliği'nin kuruluşuyla artan misyonerlik faaliyetleri, bu geleneksel inançları derinden etkilemiş ve zamanla zayıflatmıştır. Özellikle Sovyetler döneminde şamanizm resmen yasaklanmış, bu da Tofa Türklerinin kültürel ve dini kimliğinde önemli kırılmalara yol açmıştır. Yine de bugün Tofalar arasında bu eski inançların izleri hala yaşamakta ve kültürel hafızanın önemli bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Tofa Türkçesi, Türk lehçelerinin sınıflandırılması içinde önemli ve kendine özgü bir yere sahiptir. Dil bilimciler, Tofa Türkçesini genellikle Uygur-Oğuz grubunun içinde, daha özel olarak ise Uygur ve Tukyu alt grubunda değerlendirirler. Bu sınıflandırma, dilin yapısal özellikleri ve tarihsel gelişimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Önde gelen dil bilimcilerden Gerard Johansson, coğrafi ve dil bilimsel ölçütlere göre, yaptığı daha geniş bir sınıflandırmada ise, Tofa Türkçesini Kuzeydoğu Türk dillerinin alt gruplarından biri olan Kuzeydoğu-Güney alt grubunda değerlendirir. Bu alt grupta Tofa Türkçesi, yakın etnik ve dilsel akrabalık ilişkileri bulunan Tuvan diliyle, özellikle Soyot ve Uryan-Hay lehçeleriyle birlikte yer alır. Tofa Türkçesi, ayrıca etnik ve dilsel anlamda, yakın bağlara sahip olduğu diğer topluluklarla da dikkat çeker. Bunlar arasında, Tıva Özerk Cumhuriyeti'ndeki Tıvalar, Moğolistan'ın kuzeybatısındaki Tsengel Tıvaları, Duhalar ve Doğu Türkistan'daki Cungarya Tıvaları, diğer adıyla Monçak veya Kök Monçak Tıvaları bulunmaktadır. Bu topluluklarla Tofa Türkçesi, hem dil yapısı hem de kültürel bağlam açısından sıkı ilişkiler içindedir. Dil bilimci Rassadin, Tofa Türkçesi için özel bir yazı sistemi geliştirmiştir. Ancak tarihsel süreçte bu yazı sistemi, toplum içinde yaygınlaşmamış ve Tofa Türkçesi resmi bir yazı dili olma aşamasına ulaşamamıştır. Bunun sonucunda dil, farklı ağız ve lehçeler arasında büyük bir çeşitlilik göstermiştir. Yazılı bir standart dilin yokluğu, Tofa Türkçesinde biçimsel çeşitliliğin hakim olmasına yol açmış ve bu durum hem dilin zenginliğini hem de korunmasını zorlaştıran bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise Tofa Türkçesi, artık sadece yaklaşık 30-40 kişi tarafından akıcı bir şekilde konuşulabilmektedir. Bu rakam, Tofa dilinin ne kadar kritik bir tehlike altında olduğunu açıkça gösterir. Ancak bu küçük sayıya rağmen, Tofa dili ve kültürü yaşayan bir miras olarak varlığını sürdürmekte ve dilin korunması için yapılan çalışmalar devam etmektedir.